I grew up in Estonia under Soviet occupation, in a country locked up behind the thick wall of iron curtain. Back then, everything, including bread and underwear, is a luxury because you see, some walls are so thick and borders so close that even dreams and ideas can't travel. However, having lived in that level of darkness make me wonder, why are borders and movement between countries constructed the way they are? According to the World Economic Forum, human capital is the driving force for economic growth. So why are the barriers of global mobility so high? Why is the process so time consuming, so dreadful, very scary? And I know it's scary because I detained in San Francisco airport. It was the idea that cross-border movement idea shouldn't be that difficult, regardless where they are born. We are building the universal digital identity for cross-border movement, con- anywhere they want, one which would eventually allow individuals from highly skilled professionals to refugees in safety. For, and we are not alone. Companies and countries in the world. ah, by doing so, we're expanding opportunities and gonna build richer world. One seemingly simple policy that make world as rich as it is open borders. Uh, Economists seem to agree that migration walls is the program starts from what we call passport, which is first introduced as an globally required document since World War One. Do they have cars come along the way? We have come from Model Ts to Teslas. But our passport looking very looks like working still the same as it was before. The modern passport was designed by Western-centric organization after the First World War. It became an optic of freedom for the advantage to move Western countries from others. The irony is that today the passport doesn't even help those same Western economies anymore, because you see, when in the past the good passport mean this person come from a Western country which is highly educated, and these days in which countries most educated people came from? India, China, and Philippines. So let's take a look at recent recollection experienced by a highly skilled that should go Ibtihal. Ibtihal is a divorcing mother with full custody for her kids, 6-year-old boy Kenan and 8-year-old girl Kamana. All of them are Yemeni citizens, which according to Handley Passport Index 2021 ranks 106 out of 110. Again, one of the least travel-friendly passports in the world. The Malaysian tech company that employed Ibtihal what did to transfer her family to European office. Her visa would be approved, but her child's would not be approved right away. To apply, wait.
She went to Europe and make her visa, then came back to Malaysia, wait for 3 months, and go Europe with her kids and make her visa, then live there. But this is the problem, and I know it can be solved because I have seen this. I, because I see one of the keys to Estonia's success in digital the backbone of digital Estonia. The key to it is one digital entity for each individual that allows public and private features to link up and operate in harmony. Estonia can do everything online other than get married or divorce. Anything from doing taxes to voting in the election is securely done online. It takes about the same time as checking your Instagram account. The digitalization is saved Estonia's stack of paper as high as the Eiffel Tower every month. On top of that, according to digital signature alone enables Estonia to save 2% of its GDP every year. 2% of GDP globally will be $1.7 trillion. With that amount of money, we could solve world hunger not once, but 56 times every year. That's a whole lot of money we wasted because public sectors are not adapting these technological systems. We can tackle that by creating secure universal digital identity where all the users need to do uploading their data and documents such as passport, marriage and educating certificates into a smart system which then converts that data into pieces that can be matched to relevant government reforms in different countries. The beauty of it is the once only rule. User needs to add that data once and it is then stored for the future use. The passport was created as a mechanism to move. It is clearly time to that mechanism. If we cannot connect, we can connect same digital identity that with a click of a button, immigration applications created, submitted, and digitally tracked. Imagine never to have to fill any immigration forms ever again. In order for that to happen, we need government immigration system to enable simple integration, which would allow us to push applications and pull back to status. Today our system is able to do all that beautiful automation because to get that government system to be needs to type everything in and again. In Germany, officials are so busy typing in applications that it can take up to a year that where Gem experiencing a deep talent crunch. That is not just an inefficient system, not a harmless bit of bureaucracy. 4 years ago, when traveling to New York City from Europe with my then 4-year-old daughter Maya, I briefed her what to expect and at the border and why. When we finally got to the border, this I think it was the most authentic look how we humans feel about immigration globally. Last year, through the small fighting managed a shortened process that was 90 days into 2 days. Think about what a person then do in the 80 days. Your passport describes you as a resident of your country. We say you're a citizen of the world. A universal digital passport, one that goes beyond borders, will take us towards the world where crossing borders is not about waste of time or waste of resources. Think about, please,
80 actual life can fit into it. Thank you. Oh. Ben Estonya'da büyüdüm. Sovyet kontrolü altındaydı. Bu ülke demir parmaklıklar arkasında kalmış bir ülkeydi. Açık bir dünyanın hayalini kurmuyordum çünkü bazı duvarlar o kadar kalındı ki ve sınırlar o kadar kapalıydı ki fikirler bile rahatça dolaşamıyordu. Ve bu karanlıktan kurtulmak bana şu düşünceyi aşıladı. Başka sınırlara geçmek neden bu kadar zor? Peki başka ülkelere geçmek niye bu kadar zor? Neden çok fazla zaman istiyor? Ve çok yorucu ve çok korkunç. Korkunç olduğunu biliyorum. Çünkü San Francisco sınırında 2 gün boyunca bekletildim. Sırf bu sahneye çıkabilmek için. Bizler sınırlar arası bir hareket olarak uluslararası pasaport üretme amacılık diyoruz. Bu işlem en yetkin kişiden mülteciye kadar herkesin tek bir kağıt bile kullanmadan işlemlerini halledebilmesi anlamına geliyor ve bu sayede biz bu işlemleri sınırlar ötesine taşıyabiliyoruz. Ekonomist Michael dedi ki başka bir ülkeye taşınmak mevcut ekonomiyi büyütmenin ve ekonomik potansiyelin en büyük etkenlerinden bir tanesi. Arabalara örneğin bakacak olursak Model D'den Tesla'lara kadar geldik ama pasaportlarımız hala aynı şekilde, eskiden nasıl çalışıyorsa hala o şekilde çalışıyor. Modern pasaportlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da ortaya çıkarmıştı ve bu pasaportlar Avrupa ülkelerinin batılı ülkelerin işine yaraması için ortaya çıkartılmıştı. Çünkü eski zamanlarda eğer güçlü bir pasaporta sahipsen bu senin eğitimli biri olduğun ve yüksek potansiyelli birisi olarak batılı bir ülkeden geldiğin anlamına gelirdi. Ama günümüzde peki en eğitimli kişiler hangi ülkelerden geliyor? Hindistan, Çin ve Filipin'den geliyor. Ama bu ülkeler en güçsüz pasaportlara sahip ülkeler arasında yer alıyorlar. İptihal isimli boşanmış, yalnız yaşayan bekar bir anne. Bir oğlu bir kızı var ve hepsi Yemen vatandaşı. 2020 yılında 110 pasaport arasından 106. pasaport oluyor Yemen pasaportu.
Şirketi kendisini Avrupa'daki ofise almaya karar veriyor ve Avrupa'daki vize işlerini yapacağı zaman kendi vizesinin kolaylıkla çıkacağını ancak çocukları için beklemesi gerektiğini öğreniyor ve Avrupa'ya gidiyor. Kendi vize işlemlerini hallediyor. Geri Malezya'ya dönüyor. 3 ay bekliyor. Ardından çocuklarıyla birlikte tekrar Avrupa'ya gidip onların vize işlemlerini halledip orada yaşamaya başlıyorlar. Ve bu benim tam olarak da çözmek istediğim problem ve çözülebileceğini biliyorum. Çünkü Estonya toplumunun dünyanın en fakir ülkelerinden bir tanesinden, en demokratik ve açık ülkelerinden bir tanesine geliştiğini gördüm. Estonya'nın dijitalleşmedeki başarılarından bir tanesi Dijital Estonya kampanyasıydı. Bunlardan bir tanesi devlet veri tabanıyla özel veri tabanının birleştirilerek sanal bir kimlik oluşturulmasıydı. Ve şu anda Estonya'da bütün işlemlerinizi internetten halledebiliyorsunuz. Ve bu Instagram'a bakmak kadar kısa sürüyor ve Estonya bu sayede her ay Eiffel Kulesi ile eşit boyda kağıt kağıt tasarrufu yapmasını sağlıyor ve sadece sanal imza ile birlikte Estonya yıllık gayri safi yurt içi hasılasının %2'sini tasarruf ediyor ve eğer bunu küresel şeye vurursak küresel ekonominin %2'si yıllık 1.6 trilyona denk geliyor. Ve bu 1.6 trilyon dolarla dünya açlığını sadece bir kere değil 56 defa durdurabiliriz bir yılda. Bunun güzelliği bunun sadece bir kere kullanılıyor bir kere girilmesi gerekmesi. Çünkü bir kere girildikten sonra daha sonraki kullanımlar için sistemde korunmaya devam ediyor. Eğer eğer hükümetlerin sahip olduğu veri tabanlarını pasaport veri tabanlarıyla birleştirebilseydik tek tuşa basarak bütün vize işlemlerinizi halledebilirdiniz ve başka bir ülkeye taşınmak için tek yapmanız gereken bir tuşa basmak gerekirdi. Tahmin edebiliyor musun? Hayalini bir düşünün. Başka bir ülkeye taşınmak için tek bir kağıt parçası bile doldurmamanız gerekiyor. Ama bütün bu sistemi kurabilmek için bir sürü kağıt basılması lazım ve çalışanların şu anda hepsini teker teker elleriyle yazması gerekiyor. Bu sadece düşük verimlilikle çalışan bir sistem değil, aynı zamanda israf. Avrupa'dan New York'a kızımla gittiğimi hatırlıyordum ve ona sınırda neyle karşılaşacağımızı anlattığımı hatırlıyorum. Çekindiğimiz fotoğraf buydu. Biz insanların küresel taşınma hakkında düşüncesi bu. Küçücük bir dijitalleşme bile bu süreci 19 günden 2 güne düşürdü. Düşünebiliyor musunuz? 17 günde ne yapabilirsiniz?
Küresel dijital pasaport ki bizi sınır geçişindeki zaman tasarrufundan kurtarıyor ve düşünebiliyor musunuz? O 17 güne nasıl hayatlar sığabilir? Teşekkürler.